Evet efendim, çok güzel bir konuyla yine karşınızdayım. Uzun süren ilişkilerde, evliliklerde cinselliğin bitmesinin nedenlerini konuşacağız. Lütfen kulaklarınızı dört açın, dinleyin. Çünkü gerçekten de cinsel hayat hayatımızın en büyük kısmı. Uzun süreli ilişkilerde zamanla monotonlaşıyor ve sıkıcı bir hal alıyor. Kim ne derse desin bu böyle. İlk başta evlendiğiniz gibi ya da ilk ilişkiye başladığınız gibi böyle keyifli, renkli olmayabiliyor. Bunun nedenleri neler? Cinselliğe baktığımızda sadece penisin vajinaya girişinin çok ötesinde bir eylem. Görüntüde aslında iki beden sevişiyor ama biz aslında beynimizle sevişiyoruz, ruhumuzla sevişiyoruz, zihinlerimizle sevişiyoruz, geçmiş yaşamlarımızla sevişiyoruz, sosyal mitlerle, sosyal tabularla, sosyal kabullerle aslında bir bütün olarak düşünürsek bunları zihindeki bütün bu oluşumlar karşılaşıyor cinsellik sırasında. Ondan dolayı da aslında cinsellikte çok da böyle genelleme yaparak kesin konuşmak her zaman mümkün değil. En başta gördüğümüz evlilikte cinselliğin bitmesinin nedenlerinden biri toplumdaki cinsel mitler. Aslında her çiftin zihninde farklı bir cinsel mit olabiliyor ve cinsel yaşamlarını da derinden etkiliyor. Çok da güçlü etkiliyor. Mesela en çok bilinen mitlerden biri kadınların cinsel isteği azdır. Kadınlar cinsellik istemez, istememeli, isteyemez. Bu şekilde düşünen bir kadın cinsellik istememesi gerektiğini düşünüyor ve cinselliği başlatmakta hep partnerine yani erkeğe kalıyor. İşte düşünün ki bu bir süreç, ay oluyor, yıl oluyor, yıllar oluyor derken aralarında bir dengesizlik oluşuyor. Sürekli birinden bir şey istemek aslında sürekli bıkmadan, bunu usanmadan hep bir şey talep eden partner yani erkek ve talep edilene karşı bir süre sonra cinsel isteksizlikle sonuçlanıyor. Çünkü bir arz-talep dengesizliği var orada. Zaman içinde bu uyumsuzluk cinsel mutluluğu, cinsel keyfi de olumsuz etkiliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Talep eden erkek kendinden istenmesini şu şekilde düşünüyor. İşte demek ki beni sevmiyor ya da sevilmiyorum, arzulanılmıyorum, beğenilmiyorum diye düşünüyor. Zaman içinde başka cinsel disfonksiyonlar geliştiriyor. Ne oluyor? İşte erken boşalıyor, erektil disfonksiyon geliştiriyor ya da işte ihanet yoluna gidebiliyor. Ondan dolayı da sadakatsizlik yaşamak istemiyorsak gerçekten de kadının cinsellik isteyebilmesinin önünü açmamız gerekiyor. Diğer bir taraftan erkekler bu miti nasıl algılıyorlar? Hani kadın istediği zaman işte hafif meşrep kadın, işte isteyemez, ahlaksız. Bundan dolayı da kadın istememesi gerektiğini de düşünebiliyor. Neymiş efendim? Cinsellik sadece kadınlar için ya da sadece erkekler için değil, çift içindir. Yeri gelecek erkek isteyecek, yeri gelecek kadın isteyecek. Kadın istediği zaman da İşte erkek bu durumda işte arzulanılmıyorum, beğenilmiyorum, istenmiyorum, arz-talep dengesizliği yaşanmamış olacak. Diğer bir sık görülen yani evlilikte ya da uzun süren ilişkilerde cinsel isteğin bitmesinin diğer bir sebebi her iki çiftin yani daha doğrusu yanlış söyleyeyim her iki bireyin yani kadının ve erkeğin geçmiş yaşantılarında psikodinamik süreçlerine bağlı bir cinsel isteksizlik diyoruz. Çocukluk yaşantımızda psikodinamik süreçlerde karşı cins ebeveynine karşı bir ödipal kompleks dediğimiz bir bilinç altında iç çatışma oluyor. Bu süreci her erkek çocuğu yaşıyor. Rakip olarak gördüğü karşı ebeveyni yani babasıyla olan hemcins problemlerini çözemediğinde, babasıyla özdeşim kuramadığında bu çatışma çözümlenmez. Normal koşullarda işte bu babayla özdeşim kurulur ve iç çatışma çözülür. Bu çatışmanın izleri kişinin ruhsal yapısında önemli bir yer tutuyor. Çocuklarının annesi olarak gördüğü karısını, hani özellikle kadın anne olduysa anne imgesiyle özdeşleştiriyor. Ve insana dair en güçlü tabu olan ensest tabusu bilinçaltında bir süre sonra ortaya çıkıyor ve eşi anne olduğu için kutsallaştırıyor ve artık kutsal olan kadın anne olarak algıladığı için o kadınla seks yapmasına mani oluyor. Biz buna tıpta kutsal Madonna sendromu diyoruz. Ve toplumda aslında çok da yaygın görülüyor. Bu erkeklerin hani bilinçli süreçler değildir. Hani ben böyle değilim falan diyorsan eğer bu anlattıklarım doğrultusunda sevgili erkekler sizde de bilinçaltı süreçlerde bu olabilir. Bunu bilinç düzeyine gelmediği için hiçbiriniz bilemezsiniz. Bilinç altında karısını anne gibi görür ve anneyle seks yapılmaz. Hatta bununla ilgili bazı filmlerde replikler de görmüştüm. İnsan karısını, çocuklarının anasını İşte bu cümle sorunun aslında en iyi özetidir. Doğumdan sonra kadınlar çoğunlukla bir bebeğin bakımıyla ilgilenmek durumundadır. Bebeğin aslında çok yoğun duygusal, fiziksel, ruhsal, fiziksel yardıma ihtiyacı var. Böyle olunca kadın kadınlığını unutuyor
daha çok ebeveynliğe odaklanıyor. Bu süreç aslında bizim evrimsel ve biyolojik olarak da bir gereklilik. Yani bunu böyle hani anormal görmeyelim, fizyolojik bir süreçtir bu. Ancak zaman içinde işte bebek anne sütünü azaltmaya başlayıp ilk gıdaya geçtiği zaman, kadın biraz daha artık bebeğin yardımını rahatlattığı zaman kadınlığını hatırlıyor ve zamanla dengeleniyor. İşte o noktada sadece anne değil, kadın olduğunu da hatırlaması gerekiyor. Hem ebeveyn olarak kadının kadın olduğunu hatırlaması, hem de kadının kendi ruhsal süreçleri için buna gerçekten ihtiyaç var. Bir de çocuğun anneden ayrılması, bireyselleşmesi, toplumsal uyumu yaşaması açısından da bu durum önemli ve gereklidir sevgili kadınlar. Bizde böyle işte çocuk olduktan sonra yataklar ayrılıyor, anne çocuğa bakıyor, baba kanepemene dönüşüyor derken işte cinsel isteksizlik başlıyor. Kadın kadınlığını unutuyor, kendini anne olarak görmeye başlıyor. Erkeğin bilinçaltı süreçleri başlıyor. Kutsal görüyor karısını, onunla seks yapmayı bilinçaltı süreçleri istemediği için de o da bir süre sonra isteksizlik geliştiriyor. Velhasıl bu önemli bir sorun. Günlük yaşamın getirdikleri duygusallıklar, duygusal anlamlar cinselliğimizi olumsuz etkileyebiliyor. Esasında bunların hiçbiri sadece evliliğe özgü değil. Uzun soluklu ilişkilerde de bu tip handikaplar var. Çok da şaşırmıyoruz bu durumda. Uzun süreli ilişkilerde seksin biteceği düşüncesi aslında çok yanlış. Çift olarak eğer siz cinselliğinizi önemsiyorsanız, böyle sorunlar kronikleşmeden ikinizin de birlikte emeği, çabası, gayretiyle, gerekirse de profesyonel destekle çözebiliyorsunuz. Diyelim ki sorununuz çözülmedi. Aslında her bir bireyin evlilikten beklentisi farklı. Cinselliğin çiftin çok önemli bir birliktelik ve yakınlığı için önemli olduğunu unutmamanız gerekiyor. Seks olmadan evliliği sürdürmek duygusallığa ve hayatınızda mutlaka günlük yaşantınızda olumsuz etkileri olacak. Ben buna gelen hastalarıma hep söylerim. İyi bir ilişki 4 bacaklı masa gibidir. Bu masanın parçaları neler? Birincisi cinsellik, diğeri sevgi, diğeri saygı, diğeri güven. Şimdi bu tek bacak olmadığı zaman ne oluyor? Aslında evlendikten sonra sorunlar büyüyor. Bir yumak gibi büyüyor. İşte stres geliyor, iş yaşamı problemleri geliyor, çocukların problemleri geliyor, ailesel problemler geliyor. Yük biniyor üzerine sürekli ve giderek masa ayakları sağlam olmazsa bu yükü taşıyamıyor masa ve mutlaka devriliyor. Onun için seks yaşantısı evliliğimizde önemli. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Evlilikte seksin bitmesinin nedenlerini irdeledik, konuştuk. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum yazmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için zile basmayı unutmayın efendim. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim. Görüşmek dileğiyle.